Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Burada ara dönüşüm yapmadan, çözüme gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Yani ara dönüşüm yapmadandan kastım, şöyle bir çözümün olması lazım. Açıkçası bu normal bir bölme değil yani. Bunu bilmeyenler, zor olabilir. Ben de başta, benim için, zor gelmişti açıkçası. Ben bunun, kuralını ve basitleştirilmiş halini 2 soruyla beraber 8'den 16'ya, 16'dan 8'e, göstereceğim size. Biz normalde arkadaşlar şöyle yapıyorduk biliyorsunuz. Mesela, 8'de olduğunda tabii üçlü indirip sonradan 16'ya dönüştüreceğimiz için alttan 4'lü böyle gruplara ayırıp şöyle 5 df 3 yazıyorduk. Eksik olan sayılar mesela varsa soldan. Bunu açıklamaya gerek var ama açıkçası siz diğer videodan biliyorsunuz ama şöyle şunu bu sorudan sadece bunu bir, açıklayayım. Alttakini söylemeyeceğim. Nasıl yapıldığını yani böyle basit. Fakat üniversite hocalarının istediği şekil bu şekil. Eee, Bunu da yani bilmeyen yapamaz diye düşünüyorum. Şöyle hemen mesela 3 burada neye tekabül ediyor arkadaşlar? Üçlü grup indireceğiz bu arada. 1, 1, 0. Bakınız şöyle. Sonra 6, 0, 1, 1 diye indirmişim. Sonra, tabii 7, 1, 1, 1. Sonra 6, 0, 1, 1. Sonra 5'i ise 1, 0, 1, 0 indirmişiz. 16'ya dönüştüreceğimiz için de sonra dörtlü gruplar halinde alıp direkt burada neye tekabül ediyorsa, neye denk geliyorsa yazıyorsunuz. En fazla çözüme 1 dakika falan sürer. Fakat bu şekil bunu açıklamakta fayda var. Video burada olsun. Ne kadar aklınıza takılırsa gelir bakarsınız sınavdan önce vesaire. Hemen nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar 8'den 16'ya, dönüşüm yaptığımızda bu sayıyı 20'ye böleceğiz. Neden yapıldığının açıklamasını ise şurada, kutucuk içine almışım. Yani sol taraf 8'lik taban olduğu için arkadaşlar, eee 8 üzeri 0, 8 üzeri 1 gibi gidiyor. 0 çarpı 8 üzeri 0. Burası zaten 0. 2 çarpı 8 16. Bu şekilde 16 tekabül edildiği için 20 ile böleceğiz devamlı. Şimdi 56'da 20 kaç kere var? 2 kere var. Bunlar açıkçası böyle 100'e varmadan direkt kaç kere varsa onu yazacağız. Fakat 100'den sonra asıl olay başlayacak arkadaşlar. 56'yı 20'ye böldüğümüzde 2 kere var. 2 kere yazdık 40. 16 çıktı. 7'yi aşağı indirdik. Şimdi 167'de 20 arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar misal biz buradan 7 değil de 6 diyelim. 6 çarpı 0 0 6 çarpı 2 12. 12 8'den kaç fazla? 4. Gel 4'ü yaz. Kalan biri de buraya yaz. Değil mi? 14. Fakat biz yetişmedik sayıya. Tamam. 6 değil de o zaman 7'dir. 7 çarpı 0 0. 7 çarpı 12 14. 14 8'den kaç fazla arkadaşlar? 6 fazla. 6'yı yaz. Kalan biri koy buraya. Yetiştik. Tabi 8 yazarsanız bu sayı 167'den fazla olur. Onun için 7'yi yazdık. 167 geldik aşağı 7. 6'yı aşağı indirdik. 76 20 kaç kere var arkadaşlar? 3 kere var. 60 gel aşağı tam. Burası basit. Geldik 6'yı yazdık. Sonra 3'ü indirdik. 163. 163 değil 20. Şimdi arkadaşlar 167'de olduğu zaman biz 7 yapmıştık değil mi? Yaklaşıyordu. Tekrar yani açıkçası tekrar 7 olacak belli. 7 kere 0 0 7 kere 2 14 14 8'den kaç fazla? 6 fazla. 6'yı yaz kalan biri de buraya yaz. Yazdık kalan 3 tamam. Geldik bu sayıyı tekrar 20'ye böleceğiz. Şimdi 27'de 20 kaç kere? Bir kere var yazdık 7 aşağı indi 3 geldi. 73'te 23 kere var 60 aşağı geldi 13 ve 7'yi indirdik 137. Şimdi arkadaşlar 5 değil de misal 6 verelim. 6 çarpı 0 0 6 kere 2 12. 12 8'den kaç fazla? 4. 4'ü yaz 1 koy. Bakınız 137'den büyük oldu. Tamam. 6 değilmiş 5'miş kardeşim. 5 çarpı 0 0. 5 çarpı 2 10. 18'den kaç fazla? 2 fazla. 2 yaz kalan biri buraya yapmıştır. Tamam şimdi çıkarma işlemimizi yaptık. 17. Kalsın bu burada. 135. 135'i 20'ye bölelim arkadaşlar. Yani az önce gördüğünüz sizde 137'de 5 vardı. 135'te de 5 vardı. Yani yaklaştık. Deneyelim hemen. 5 çarpı 0 0 5 kere 2 10 18'den kaç fazla? 2 fazla. 2'yi yaz kalan biri buraya yapıştır. Çıkarma işlemi 15. Burada da 5 artık bölünmeyeceği için sayılarımızı sağdan sola bir yazalım. 5'i yazdık. Şimdi 15 arkadaşlar. 15 8'lik tavan olduğu için direkt yazamayacağız. Yani şuraya 15'i gidip de F yazamazsın. Şöyle ki kutucuk içine almışım arkadaşlar. 5 çarpı 8 üzeri 0, 1 çarpı 8 üzeri 1. Desimal yani onluk. Bu da 13 etti. Peki 13 tabloda ne arkadaşlar? 13 tabloda değilmiş. Tamam geldik 17'ye şimdi. 17'yi bir ayıralım. 7 çarpı 8 üzeri 0 artı 1 çarpı 8 üzeri 1. Bu da 15'e tekabül ediyor. 15 tabloda neye tekabül ediyor?
F. Şimdi burada 3'ümüz var. Sağdan sola yazdığımızda 5, D, F, 3 yazdık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelelim ikinci örneğe. Yani 16'dan 8'e çevirme. Şimdi 16'dan 8'e çevirmede direkt arkadaşlar 8'e bölüyoruz sayımızı. 3D A. D burada kaç arkadaşlar? D 13 değil mi? Tamam bak. Şurada kutucuk içinde biz az önce 8'lerle iş yaptık değil mi? Şu an 16'larla iş yapacağız. 16 üzeri 1 çarpı x artı 16 çarpı 0 çarpı y. Ben böyle bir formül şey yaptım ki hemen kısaca hangi sayıların nereye koyulacağı ve hangi sayıları bulabileceğimizi öğrenmek için. Şöyle ki arkadaşlar mesela şuraya 13'ü git y yerine yaz. Şu 3'ü de buraya yaz. Burası zaten 1 oluyor. Yani 13 artı 16 çarpı 3'ten 48. 48 13 daha arkadaşlar 61 ediyor. Tamam. 61'de 8 kaç kere var? 7 kere var değil mi? 7 kere 8 56. Tamam, şimdi biz 56'yı bulmak için şu sistemle kaç değerlerini vermemiz lazım arkadaşlar. Devamlı değer vereceğimiz için şu küçük kutucuk içinde bize çok yardımcı olacak yani. Açıkçası meselesi 7 arkadaşlar 8'den büyük olamaz. Çünkü şimdi siz şey dersiniz, ben değer vererek mi bulacağım? Hayır. 7 zaten 8'den büyük olamayacağı için otomatikman sol taraftaki sayıyı sayımıza yaklaştıracağız. Yani önce buraya değer vereceğiz, büyüteceğiz, ona yaklaştıracağız. Sonra küçük bir sayı ekleyeceğiz. Yani şöyle ki 3 çarpı 16 arkadaşlar 48. 48 8 daha kaç eder? 56. Bulduk sayımızı değil mi? 61'de 8 7 kere var. 7 kere 8 56. 56 sayımızı da böyle bulduk yani. 3 verdik, 8 verdik. Gel yaz buraya. Tamam. 3'ler gitti. Şurası da 13. 8'den çıkar 5 kaldı. 5A. Şimdi 5A ne? 5A gene gelip burada yazacağız. Bulacağız sayımızı. Sonra 8'de kaç kere var onu bulacağız. Sonra ona göre gelip buradaki sayıları yerleştireceğiz. Aslında mantık bu arkadaşlar. Şimdi 5'i ben geldim buraya koydum. 80 değil mi? Şurada 10 var. Artı 10. Çünkü 16 üzeri 0 1 eder biliyorsunuz. 1 çarpı 10. 10, 10 artı 80 90 eder. 90'da 8 kaç kere var? B kere var. B neydi? 11'di değil mi? Direkt B yazıyoruz arkadaşlar. 11. 11 çarpı 8 88 eder. Peki biz 88'i bulmak için şuradaki sayılarımız ne olması gerek? Biz sağ tarafı 8'den büyük olmayacağını biliyoruz değil mi? Onun için sayımızı sol tarafa verdiğimiz değerlerle 88'e yaklaştıracağız. Bu da mesela ben 5 verdim arkadaşlar, direkt sayım 80 oluyor değil mi? Hemen akabinde de sağ 8 verdiğimde 58'i gelip yazdım ben buraya. 5'ler gitti. Ondan 8 2 kaldı değil mi? Bu bitti, tamam. 7B'yi gelip 8'e bölelim arkadaşlar. Şimdi 7B'nin neye tekabül geldiğini öğrenelim. 7 çarpı 16'dan 10 artı 6'dan parantez içinde çarpı 7 70 artı 42 112 ediyor değil mi? Tamam. Burası zaten 1 çarpı 11 olacak. Ne etti? 123 etti değil mi? Evet. Peki 123'te kaç 8 var arkadaşlar? 15 değil mi? 15 çarpı 8 120 ediyor. Yani 10 artı 5 parantez içinde çarpı 8 8 çarpı 10'dan 80 8 çarpı 5 40 120. Tamam. Şimdi biz 120'yi bulmak için arkadaşlar şuradaki değerlerimiz ne olması lazım? Biz bir sayımızı 120'ye yaklaştıralım değil mi? Misal ben bir 7 verdim. 7 verdim kaç etti? 112 etmedi mi arkadaşlar? Peki ben sağa kaç verirsem 120 olur? Ya 8. 7 gitti. Burada bu sayımız 11'di. 11'den 8 çıkar. 3 kaldı. Şimdi burada sayımız 15 kalmıştı f. 15'te 8 bir kere var. Bir kere 8 8 çıkar 7. Ve sayılarımız bu arkadaşlar. Sağdan sola doğru yazıyoruz. 1, 7, 3, 2. Evet arkadaşlar, ara dönüşüm olmadan 16'dan 8'e 8'den 16'ya güzel 2 örnekle size anlattığımı düşünüyorum. Umarım anlamışsınızdır. Bu video burada duracak arkadaşlar. Sınavdan önce, sınavdan sonra kafanıza ne zaman takılırsa gelip bakarsınız. Normalde şöyle yapılıyor arkadaşlar. Fakat sınavlarda bizden istenilen bu olduğu için bunu öğrenmekte diye fayda var diye düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşça kalın.